6 ay sonra Ceylin'in içinde bulunduğu bomba olay nihayet önümüzdeki sezon finalinde açığa kavuşuyor. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde öylesine ince detaylar verildi ki adeta sezon finaline ve sonrasına ışık tutuldu. Bu konuyla ilgili bomba gelişmeleri ve sürpriz ayrıntıları birazdan kısa ve net bir şekilde paylaşacağız. Öte yandan Ilgaz ve diğerlerinin sezon finalinde yaşayacağı heyecan dolu olaylar yeni bölüme damgasını vuracak. Yekta ile ilgili ise beklenmedik olaylar yaşanacak. Son olarak sezon finalinde yaşanması beklenen şok edici bir olayı daha sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen başlayalım. Son 4-5 bölümdür dizi neredeyse sürekli aynı yerde bitiyor ve 6 ay sonrasında yaşanan mevzu lastik gibi uzatıldıkça uzatıldı. Nihayet sezon finalinde asıl gerçekleri göreceğiz. Belki de yeni bölümün son sahnesi Ceylin'in itirafıyla biter ve kimin öldüğü belli olur. Ancak nasıl ve neden öldüğü yeni sezona bırakılabilir. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde kritik detaylar verildi. Önceki videolarımızda da birçok analizi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise iki kritik senaryo üzerinden ilerleyeceğiz. Birinci kritik senaryomuz şu şekilde. Yekta ile arasındaki bir yeri koparan Cüneyt acı gerçekleri Ceylin'e birer birer anlattı ve Yekta'dan zaten nefret eden Ceylin daha da şok oldu ve sinirden ne yapacağını şaşırdı. Normalde Ceylin'in amacı Yekta'nın kirli işlerini ifşa edip içeri attırmaktı. Ancak Ceylin'in son verdiği tepkiye göre Yekta'nın ölme ihtimali akıllara geldi. Zaten Ceylin'in öldürebileceği iki isim var. Biri Yekta, diğeri de babasının gerçek katili olan Serdar. Bu konuda elbette Eren detayını atlamayalım. Eren Ceylin'e karşı çok sinirliydi ve geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Ceylin sorgu odasındayken "Ben şimdi nasıl soracağım, nasıl alacağım" ifadesini dedi. Ve bunu demesi ölen ismin Eren'in de sevdiği biri olma ihtimalini doğuruyor. Ancak şunu da unutmayalım. Eren'in Yekta veya Serdar bile ölse yine de Ceylin'e katil damgası yediği için kızması, öfkelenmesi çok normal. Ne de olsa en sevdiği dostlarından biriydi. Bakalım Ceylin öfke patlaması yaşayarak Yekta'nın biletini kesecek mi? Şimdi gelelim ikinci kritik senaryomuza. İkinci senaryo ihtimalimize göre Ceylin, önceden de bahsettiğimiz gibi bir başkasının, muhtemelen annesinin suçunu üstleniyor. Hatta işleri hiç uzatmadan doğrudan itiraf etmek istemesi de bunun ayrı bir göstergesi. Hatırlayanlar bilir, Engin'in yaşadığı dönemlerde Ceylin için asla bir insanı öldüremez vurgusu yapılmıştı. Eğer senaristimiz bu konuda hala aynı karardaysa Ceylin birini öldürmedi. Sadece birinin suçunu örtbas edip üstleniyor. Bu konuda da akıllara Gül'ün Çınar'ı veya Metin Amir'i öldürebileceği ihtimali geliyor. Hatırlayın, geçtiğimiz bölümde Gül Çınar için sokaklarda elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum, gün yüzü görmesin demişti. Eğer Gül ısrarla Çınar'ın katil olduğuna inanırsa ve gerçek katilin Serdar olduğuna inanmazsa böylesine büyük bir hata yapabilir. Böylece iki aile arasında tam her şey düzelmeye başlayacak derken yine her şey alt üst olacak. Bakalım Çınar'a karşı öfke patlaması yaşayan Gül büyük bir hata sonucu Metin Amir veya Çınar'ı öldürecek mi? Belki de bu ihtimallerin haricinde ölen kişi bambaşka bir isimdir veya Ilgaz'la ilgili büyük bir şok yaşanabilir. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi gelelim bir diğer önemli konuya ve bomba gelişmeye. 6 ay öncesine dönersek artık Ceylin tüm gerçekleri biliyor ve bu dakikadan sonra Ilgaz ve diğerleriyle birlikte tek bir hedefin peşine düşecekler. O da Serdar'ın telefonu. Cüneyt'in de anlattığı gibi telefon Yekta'nın elinde. Başta Ilgaz ve Ceylin'in, özellikle Cüneyt'in de desteğiyle Yekta'dan Serdar'ın telefonunu almaları bekleniyor. Böylece Çınar aklanacak ve Serdar hak ettiği cezayı bulacak. Bu konuda Ilgaz, Ceylin, Eren Pars ve diğerlerinin heyecan dolu sahneleri olacak. Öte yandan gerçek katilin kim olduğunu öğrenen Ceylin'den Ilgaz'a karşı ılımlı bir adım atması beklenecek. Hatta bazı konularda üzerine fazla gittiği için özür dilemesi bekleniyor. Ki zaten bu ikilinin yeniden bir araya geleceğini biliyoruz. 6 ay sonrasında da Ceylin'in parmağında aylans var. Boşanma kararından dönmezlerse bile Derya'nın da dediği gibi alt tarafı bir imza yine atarlar. Öte yandan Yekta için yolun sonu giderek yaklaşıyor. Bir yandan Laçin boşanma davası açtı, bir yandan Cüneyt kirli işleri dökmeye başladı ve diğer yandan Ceylin gizliden gizliye ince planlar yapıyor. Kısacası Yekta'nın saltanatı bitmek üzere diyebiliriz. Sahte diploma konusunda ise sahneye Merdan Kaya'nın çıkması beklenecek. Çünkü Yekta'nın sahte diploma belgesi dahil birçok kritik belge Seda'dan Merdan'ın eline geçmişti. Bu konuda kritik bir sürpriz yaşanabilir. Şimdi gelelim sezon finalinde patlama ihtimali olan ve askıya alınan kritik senaryoya. Uyuşturucu çetesi senaryosu. Birkaç bölüm önce gençlerin başına fena halde bela olmuşlardı ve sonrasında bu konuda ses soluk çıkmadı. Sezon finalinde bu çeteyle ilgili bomba bir senaryo izlersek şaşırmayız. Hatta buna fırtına öncesi sessizlik diyebiliriz. Bakalım bu konuda şok edici bir senaryo görebilecek miyiz? Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.